Ayvalık'tayız. Ayvalık'ta eskici lakabıyla Recep Takar amcanın yanındayız. Evet. Kendisi hem balıkçı, hem süngerci, Evet. hem tekneci, her şey. Anlatır mısınız amca? Nasıl başladınız bu işe? Kaç yıldır balıkçısınız? Eskiden bugüne nasıldı deniz, derya, bu deryalar size neler verdi? Ama Neler şimdi, aldı? evet. Burada Patlıçada'ya bir mevki vardır. Oraya çok kupes balığı vurdu. Yani ben bak teknede görünüyor 1 tona kadar tuttuğumu hatırlarım. Ama 25 kuruş, 30 kuruş kilosu. O zamanlar. Neyse orada 20 yaşımı tamamladım. Orada bir arkadaşının damı vardı. Orada yatır kalkardık. 20 yaşında tamamlayınca askere gittim. Yani balıkçılığı o yaşa kadar düşün bak damda kalıyorduk diyorum. Karadan bağlantılı burası. Boğaz'dan adadan adaya geçiliyor. O zamanın balığı az geçti epey bir sene. Sırtımda kupaları taşırdım. Ali Bey Adası'na getirirdim. Yayan. Orada satardık balığı. Neyse bu böyle gitti. Ondan sonra işte merak kaldı. Dedim ufaktı sandal. Bir trandil gideyim yaptırayım. Gittim Bodrum'a. Engin diye bir usta vardı. Askerinin altında. Ona bir tekne ısmarladım. 7 metre 20 santim. Bir motor, Rus motoru aldık ama biz almadık. Bize bir anlatayım mı oralarda? Yani Tabii. İzmirli bir hal tüccarı geliyor eşiyle, çocuğuyla burada gezinti yapma. Bizi de alır mısın dedi. Dalıyorduk o zaman. Tabii dedim buyurun. Gittik. Mehmet'e dedim varsa şöyle iri yerilenden işkena vur dedim 2 tane. Biz pandeli de deriz. Vurdu. Yaptım hemen o anda orada domatesli. Bilaki. Teknenin arka tarafına oturduk. Masa var mıydı bilmem yerden mi nasıl. Herhalde yani koyduk sofrayı kurduk. Tabakları da kurduk. Çıkardık balıkları onların önüne. Aşım Ural evet. Çatalı bıçağı koydum. Ama şimdi tek bir teklifim var size. Hayrola? Bu balığı elle yiyeceksiniz. Ekmeği batıracaksınız. Yağlar buradan akacak. Şimdi hanım eşine bakar, eşi ona bakar. Çare yok dedim. Ve yedirttim o şekilde. O motoru, o eski motordu. Lister vardı. 750 kilo. Gideriz İzmir'e bir motor bakmaya. Bakarım bir 26 beygir mi ne bir Rus. O da 250 kilo. Gittik. Fiyatları sorduk. 500 lira. O zamanın parası 500 lira da çok para. Bir motor alıyor. Neyse gittik. Ziyaret edelim Haşim Bey'i. Konuştuk. Böyle motor bakmaya geldik alacağız. Nerede dedi falanca yerde. Hadi yürüyün dedi. Attı bizi arabasına gittik. Oradaki beyefendiye dedi ki yalnız dedi kasa kırmaca isterim. Cemekanda da vardı. Aldık. Aldı bize motoru. Dedim ben bunun parasını vereyim. Ve hatta kağıtlarını vereyim. Ödedikten sonra bana dedim motoru. Hadi dedi. Artık öğrendi bizde nasıl olduğumuzu. Neyse. Motor parasını da verdi. Bir de pick-up koydu, tuttu. Motoru da koydu üstüne. Parayı almadı. Hadi dedi gidin şimdi motora bağlamak için, tekneye bağlamak için para lazım size. Neyse bağladık o motoru. Tuttuk.
Orfoz da vurduk. Çok da orfoz vurduk. Ne Şimdi oldu? yasak. He? Şimdi yasak. Yasak. Neyse aldım bir orfoz getirdim onlara. O yediğimiz balıktan yok mu dedi. Var dedim bir dahaki sefere. Ne diyeyim? Yahu dedi bütün balıkhaneyi gezdim, her tarafı gezdim. Bulamadım o balığın lezzetini. Aldım dedi, balığı buldum. Lezzetini bulamadım dedi. Bulamazsın tabii dedim. Ellerle yedin ya. 35 kiloya kadar orfoz vurdum. 14-15 kilo sinarit yakaladık kalın paratta. Neyse Bozcaada'da çok çalıştım. Gökçeada. Setülbayrı'nın arka tarafı Kapatepe'lerden aşağıda Enes var. Oralara kadar yani daldık, dalgıçılık yaptık. Dalgıçlık ama balıkçılık için, yani vurmak için, zıpkın için dalıyordunuz değil O mi? sonradan- Hem parakata hem Tabii, zıpkın tabii. balık. Tabii Sonra Ama- trandil oldu. Bozcaada'da da bir gün balık çıkarıyorum Ayvacağa. Bir şey geldi. Gırgır. Balıkları çıkarıyorum. Kaptan dedi nerede tuttun o balıkları? Dedim denizin dibinden bir karış aşağıda. Vay koca deryalar vay. Neler neler. Fangri var. Biz fangri deriz. Fangri deriz. Evet. Orfozlar, Orfoz var. sinaritler. Kaç yaşında bıraktınız artık balıkçılığı? Devlet de aldı tekneyi. Verdi bize 100 kağıt. Balıkçılığı. Evet. Tam 5 sene oldu. 5 sene oldu. Babam hem balıkçıydı hem inşaat ustası. Ben de inşaatçılık yaptım. Kışın kupa olurdu. Ekim 18'inde zaten %70 balık, denize balıklar göçe gider. %70'i geçer bile benim hesaplanma göre. Orada işte başladık ama daha dalgıçılık devam ederdi. Tabii Setülbayra orada daldık, bir şeyin teknesi vardı. Hatta görünürdü bile bir direği. Tekne çok vardı. Ağaç, hep ağaç tekneler bizim burada. Testi yüklü, hep ağaç. O zamanlar 2 para attık mı balıkları nereye koyacağız? Şimdi 5 sene oldu bıraktım. 5 seneden bir sene geriye gidelim. 10 para atarız. 8 kilo, 7 kilo balık. Nerede bu bereket? Nerede? Ama benim gördüğüm kadarıyla hep uygunsuz avlamalar. Barbun ağlarına atardım, para atar, iskorpit yemlerdik sinarit için. Ağları kaldırırken palazlar gelirdi böyle böyle. Sinarit palazı. Hemen durdururdu, boş yapardım. O balığı canlı çıkarırdı, hemen atardı denize. İmkan yok yani ayırsın o balıkları. Ama benim yapmam mı olmuyor ki bu iş? Herkes böyle yapması lazım. Yok. Denizi Denizden kullanma. kazanıyorsun. Denize bir borç. Denizi korumak lazım. Tabii. Sevmek lazım. Yani balıkçı Birlik olmakla olarak. olmuyor sadece. Şimdi Çanakkale'de de bir balıkçı arkadaşım var. Ömer İkiz. O da güzel balıkçıydı. Hatta belediyeden emekliydi. O da bana telefon etti geçen de. Recep abi, balıkçı arkadaşlara anlatın bunları. Anlatın ki çocuklarımız da yetişsin, bunları görsün. Yoksa denizlerimizi kurudu. Yani şöyle, kızarlar mı bilmem. Bu aydı galiba değil mi Murat? Böcek zamanı. Bu ay. Pomaklar gelirdi. Ağlarını atardılar. 1 parti, 2 parti, 3 parti. İnanın bana, Bozcaada'nın batı tarafından Gökçeada'ya kadar ağ atılır. Bu ağlar 10 gün denizde kalır. 8 gün, 10 gün, 6 gün. Köye giderler, düğün yaparlar, gelirler.
Bu ıstakoza atıyorsun bunu. Hatta bir gün söyledim bile. Bak, tuttuğun ıstakoz, böcek 7 kilo, 8 kilo. Kaç kilo sinarı denize attın? Ah, ah o sinaretler görsen denizin üstünde yüzer kokar. Kokmuş çünkü 10 gün dayanır mı o hayvan denizde? Neymiş böcek o öldüğü zaman ağa yakalandı mı koku yapar gider onu yesin yakalanır. Ne demek bu ya? Bunun önüne geçen kimse yok. Yok. Bir de ötevesiz mazot da alırız. Eğer bu ötevesiz mazotu zamanında vermeseydiler, şimdi işimize gelmez ya, bitmiyorum gerçi, balıkçılık dururdu. Marmara'nın eskisi, adaların eskisi de aynı şekilde balıkçılık konusunda bizim büyüklerimiz, dede dediğimiz, onlar da aynı saygıyı gösterirlerdi. Tek sadece günlük yakalarlar, oltayla yakalarlar, Tabii. fazlasına kaçmaz. Tabii. Bazıları sipariş üzerine avlanır, ekstrasını almaz. Bu saygı kültürü kalmadı. Biz birkaç gündür Ayvalık'tayız. İşte biz de dalışlar yapıyoruz. Eski canlılığı tabii ki yok ama sizin gördüklerinizle bizim şimdi korumaya çalıştıklarımız işte bir kuşaktan devre oluyor. Yani o yüzden bizim için çok kıymetli bu anlattıkların. Biz de genç, yani yeni en azından gençler olarak korumaya çalışıyoruz. Tabii. Bunu farkında olmaya, işte anlatmaya çalışıyoruz. Geldik balıktan, herkesin hakkını verdim, Mehmet'inkini vermedim. Gel benimle dedim, geldi. Vallahi hatırladığım kadarıyla emlak kredi miydi, neydi? Bankaya getirdim onu. Bir hesap açtırdım. Yaşı da ufak. Yani parayı çekemez. Gittik geldik gene devamlı çalıştık. Recep abi ben geleceğim dedi köye. Tamam dedim. Ama para lazım dedi. Yürü dedim beraber çekeyim sen alamazsın. Gideriz çekerim parayı. Cüzdanı da eline veririm. Doğru gider köye. Bakarım 3 kişi gelir. Allah Allah. Hayrola? Recep abi geldik biz dalmaya seninle. Dalgıçılık yapacağız. Biz dalgıçız. Oğlum benim teknem 7 metre 20 santim. Ben sizi alamam. Kusura bakmayın. Meğerim Mehmet Bodrum'da meyhaneye gittiler. Çekerler kafayı, cüzdana atar. Onun cüzdanının hesaplarını görünce kalkarlar gelirler. Bak, otel parası verdim onlara. Gittim yatırdım. Sabahleyin de yol parasını da. Hadi oğlum dedim, siz doğru memlekete. Devlet yasak ediyor. Yasaklar veriyor. Balığın boyu var. Her şeyi var. Dinleyen yok. Yani biraz da ben de bundan soğukluk geldi bana. Nafakamızı alıyoruz. Çocuklara da bakıyoruz. Bunu köreltmeye sebep ne? Nedir? Maalesef. Tıratalar. Belki yaptığınız röportaj, bilmiyorum. Yok. Adada tıratalar var. Çekerler tıratayı, alırlar balığı içinden. Ufak balıklar döküyoruz biz onları. Ama bu hayvanlar artık bitti, ölüyor. Sen bunu denize döküyorsun, bu sefer hop deniz kuşları hepsini temizliyor. Hep aynı yere geliyoruz aslında. Aşırı avcılık, Hep aynı. geleceği düşünmemek, eski adetlerin maalesef saygının, denize saygının kalmaması. Yok, yok. Kalmadı. Bir savaş var. İnsanoğlunun doğaya, denize karşı vermiş olduğu, fakat bu savaşı kazanırsak aslında kaybettiğimiz zaman olacak. Recep amca, biz Marmara'dan geliyoruz. Bizim için Marmara son derece kıymetli, değerli bir deniz. Yakın bölgelerine kadar çıkmışsınız avcılığa. Çünkü bir ekosistem, Akdeniz'i içinde bulunduran, Karadeniz'i içinde bulunduran bir denizden bahsediyoruz. Bir iç deniz ama maalesef gerekli saygıyı da, ilgiyi de görmemiş.
Biz de bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun adı da Marmara'dan Akdeniz'e sürdürülebilirlik serüveni. Derdimiz Marmara'nın korunması. Marmara kadim bir deniz, genç bir deniz. Ama bütün iller etrafında toplanmış. Maalesef sizin burada yaşadıklarınızı biz de orada yaşıyoruz. Dolayısıyla Marmara için söyleyeceğiniz bir şeyler var mı bizim için? Vallahi Marmara'da da böyle şu boy sünger vardı. Unuttum adını onu. Mandaba mı? Öyle bir şeydi. Bir de sinarit balığı Ekim dedim. Şimdi inecek o da Akdeniz'e. Bu balık neden Marmara'ya girmiyor? Aşağıdan geldiği zaman. Bozcaada Gökçeada. etrafı Gökçeada şeye kadar Kilitbayır'a kadar girer. Oradan içeriye girmez. Belki 1/1000. Bu neden? Ömer'e de sordum bir kez. O da Çanakkale'li. Acaba Marmara'nın pistinden mi ileri geliyor? Yok. Yumurtayı yapar Akdeniz'e. Sinarit balığı. Bozcaada, Gökçeada Tabii buralara biyolojik atar. bir koridor aslında Marmara Denizi. Yukarıdan aşağıdan akıntısıyla Karadeniz'e ve Akdeniz'e iki sistemi bir arada bulunduran bir deniz. Biz de işte buradaki türler Akdeniz'deki ortak yaşamın çoğu Marmara'da da var. Karadeniz balık canlılığı Marmara'da, Akdeniz'in tüm sualtı canlılığı Marmara'da. Marmara'ya o yüzden çok önem veriyoruz. Akdeniz çok kıymetli, anlattıklarınız çok kıymetli. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gelecek nesile en azından, yani en azından bu denizin eskisini bilen, çok çok eskisini bilen, siz babadan gördünüz, oğlunuz sizden gördü. Nesillerdir aslında bu bölgede balıkçılık İşte benim bildiğim yapıyorsunuz. kadarıyla Ayvalık'ta en eski 3 kardeş vardı. Selam abi, Zeki, Ali. Bunlar o zamanlar bu süngerciliği zincir çekerek tepeleri buluyorlar, taşları. Öyle forma elbiseyle. Balık adam elbisesi değil, forma. Bununla dalış yapıyorlar. O zamanlar yapardılar. En eski onları tanıyor. Ne diyelim, gitgide denizler bitmekte. Denizde zaten sigortamızı ödeyemiyorduk artık. Marina'ya girdik, bir kaptanlık yapıyoruz. Yoksa hani denize devam ederdik ve de deniz gitgide azaldı zaten. Her şey azaldı. Mesela tutan kişiye kızıyoruz. Bunu hani niye tutuyor diye. Ama alıcıyı önce durdurursak bu adam da o balığı zaten tutmayacak. Böylelikle ne olacak? Ufak balık büyümeye devam edecek. Büyüdüğü zaman hem para edecek ve giden kişi de evine ekmek götürecek. Para kazanacak. Ama maalesef işte bu alıcıların önüne geçilmezse denizlerimiz kurumaya mahkum. O gördüğünüz balıklar, babam dedik ki resim çekin bunları oğlum. Çocuklarınıza gösterirsiniz çünkü zaman gelecek siz bile dedi bu balıkları göremeyeceksiniz. Tutamayacaksınız. Ve velhasıl dediği de oldu.